Bakın şu elimde gördüğünüz en son çıkan Apple Watch Ultra 2 tabii ki değil. Ama şu ana kadar çıkmış en gerçekçi Apple Watch Ultra 2 replikası. 1000 ila 1300 lira bantlarında bir akıllı saat düşünün. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz, mesaj ve sosyal medya bildirimlerini alabiliyorsunuz. Hatta adamlar içine çakma Dynamic Island bile koymuşlar. Replika Apple Watch Ultra 2'lerin en üst segmenti, yani çıtanın en yükseğe taşınmış hali. HK serisine ait HK9 Ultra 2. Bu içeriği izliyorsanız muhtemelen bu tarz saatlerden birini arıyorsunuzdur. Ben de tabii ki sizin için bu saatin tüm testlerini yapmaya çalıştım. Dayanıklılık testinden telefonla görüşme, konuşma performansına, ısı değerlerine, gecikme testine ve müzik performansına kadar bak hepsini denedim. Ve sonuç ne oldu? Neyse, onu videonun sonunda siz karar verirsiniz. O zaman fazla uzatmayalım. En iyi replika Apple Watch Ultra 2 olan HK9 Ultra 2'yi hep beraber inceleyelim. Evet. Herkese merhabalar. Bakın artık bir Çinlilere dur desin. Her geçen gün şu Apple Watch Ultra'ların çok daha iyi replikalarını yapmaya başladılar. Şu kutuda gördüğünüz evet replika bir Apple Watch Ultra 2. Ama nasıl bir replika? Birazdan kutusunu tabii ki açacağım. Ama bu kadar da benzetmeyin be kardeşim ya. Hani özellikle tasarım olarak var ya, birebir. Bu arada bu saati bana yollayan ayrıca bu videonun sponsoru Keze Smart Store mağazasına teşekkür ediyorum. Şimdi bir Apple Watch Ultra veya bir Apple Watch Ultra 2 replikası arıyorsanız ve benim bütçem şu an 1000 ila 1500 civarı diyorsanız ama bir yandan da özellikleri tam bir fiyat performans ürünü olsun, bir de tasarım olarak da aynı Apple Watch Ultra 2'ye benzesin diyorsanız bu saatin tüm özelliklerine aklınıza en ufak bir soru işareti kalması adına değinmeye çalışacağım. Bakalım sizin fikirleriniz neler olacak? Fakat tabii ki de her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Eğer bütçeniz varsa direkt gidin orijinal alın, yani direkt parayı basın. Ama demin dediğim gibi eğer çok bütçeniz yoksa ve fiyat olarak çok üste çıkamıyorsanız tamam Çin malı olsa da veya bir garantisi olmasa da yine de 1-2 sene sizi götürebilir diyorum. Karar size kalmış. Dedikten sonra hadi bakalım o zaman gelin HK9 Ultra 2'yi kutusundan çıkartalım. Ve evet, paketimiz geldi. Bak şu adamların kargolarken yolladığı paketlemeye bakar mısın? Yani verdikleri önemi buradan anlayabilirsiniz. Böyle olması demek biliyorsunuz kargoda hasar görmemesi için en büyük etkenlerden biri. Neyse şimdi direkt her zaman gibi kamp bıçağımızla paketi patlatacağız. Var ya şu havalı kargolara kıyamıyorum, yemin ediyorum. Açmaya kıyamıyorum. Ama tabii ki de açacağız. Hadi bakayım. Tabii ki hemen bununla açıyoruz. Eyvah eyvah eyvah, reis geliyor. Seni gönderelim. Var ya şu HK serisine abi bayılıyorum. Hele ki şimdi çok daha gelişmiş özelliklerle geldi. Bak replika deyip geçmeyin abi. İçinde bir şekilde de olsa çalışan ChatGPT koymuşlar. Onun dışında aplikasyon market, yani uygulamaların olduğu uygulama var ve ayrıca cihazda ses kaydı yapabiliyorsunuz ve yerel müzik olarak hafızaya direkt müzik atıp isterseniz ayrıca ses kaydınızda dinleyebiliyorsunuz. Şimdi çok uzatmadan direkt bunu da açalım. Hemen size şöyle bir kutunun tasarımından bahsedeceğim. Daha sonra da cihazın şöyle bir ön inceleme olarak bakacağız. Evet. Şimdi kutunun tasarımına şöyle bir bakacak olursak diğer HK serilerine göre şöyle dokunduğumda dokusunu bu kez biraz daha böyle parlak değil de matımsı yapmışlar. Şöyle bir tekrar dokunduğumda gerçekten premium bir saat kutusu gibi hissiyatı var. Gerçi gibi diyorum da şu an HK serisi biliyorsunuz bu replikaların kralı yani. Ben de özellikle bu seriyi bekliyordum. Şimdi burada her zaman gibi şöyle parlak yazılarını koymuşlar. Fakat bu kez HK9 Ultra 2 yazıyor. Multifunctional Smartwatch, yani çok özelliklere sahip akıllı saatimiz olduğunu bize vurguluyor. Burada öne çıkan özellikleri koymuşlar. Hemen şöyle yana çevirdiğimizde HK9 Ultra 2 titanyum kasa 49 mm ve şu sağ tarafta hemen yanında da renk seçeneklerini bize sunmuşlar. Biliyorsunuz gerçek Apple Watch Ultra 2'lerde 49 mm kasaya sahip ve yine titanyum kasa ve renklerini de benzetmeye çalışmışlar. Bakalım ne kadar başarılı olmuş. Hemen kutunun altına bakacak olursak burada sol tarafta küçük logo halinde saatimizin yandan görünümü koymuşlar. Bak bu arada saat Wear Fit Pro uygulaması çalışıyor. Bu uygulamayı da bu replika saatler arasında en başarılı bulduğum telefon uygulaması, bak ondan da haberiniz olsun. Yani şu an 4/4'lük gidiyoruz, bakalım sonra ne olacak. Hemen burada da saatimizin modeli ve üretildiği ülke tabii ki neresi? Made in China. Evet, onun dışında şöyle çevirdiğimizde yine burada Wear Fit Pro uygulamasıyla çalıştığını biz kullanıcılarına göstermişler. Artık yani gözümüze sokmuşlar, Wear Fit Pro'yu tamam aldık. Evet, ondan başka kutumuzda bir şey yok. Hadi şimdi gelin isterseniz yeni kralı kutusundan çıkartalım. Evet, hazır mıyız? Geliyor. Şimdi muhtemelen kitapçık çıkacak. Daha sonra da saat altımızda. Evet, seni de gönderelim. Hatta şunu da şöyle bir kenara alacağım. Şimdi ilk önce şu insafsızlar, her videomda söylediğim gibi şu kitapçığına kadar aynısını yapıyor adamlar aga bunlar. Valla hem böyle fotokopi falan değil, bildiğiniz kuşa kağıdı gibi renkli renkli yapıyorlar. Bakar mısın? Apple Watch Ultra 2'nin kitapçığına benzer, hatta tıpatıpını yapmışlar. Şöyle isterseniz Çince yazılarla hiçbir şey anlamayarak okuyabilirsiniz. Tabii ki de Çinceniz varsa. Evet, kimse tarafından kullanılmayan kullanma kitapçığını şimdilik bir kenara atalım. Şimdi reis,
Gel bakalım buraya. Aman be, bu herifler de yapıyorlar ya. Vallahi yapıyorlar. Çinli minli diyorlar ama yemin ediyorum adamlar bu işin ustası ya. Şimdi ilk önce hatta bunu çıkartmayacağım. Direkt bir kordondan başlayacağım. Kordonlar bildiğimiz klasik kordonlar. Şimdi ilk kordonumuz bildiğiniz Apple Watch Ultra 2'lerde olan kordon. Ben seviyorum bunları. Güzel oluyor. Pratik oluyor ama fazla kirleniyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Açık renkte bir de. Bunları bile orijinali gibi yapıyorlar bak. Baksana. Şuraya bak yani, kalitesine bak. Hem de dayanıklı bak. Cidden söylüyorum. Diğer saatlerde kullanıyorum. Bayağı bir dayanıklılar yani. Diğer kordona bakalım. Şimdi mesela bu silikon kordonlarından muhtemelen kokuyordur. Bir koklayayım. Evet. Bak bunlarda var ya böyle bir acayip bir yoğun plastik kokusu var. Yani kalitesi öyle çok kaliteli değil yani. Bu silikonları pek beğenmiyorum. Şunlar temin dediğim gibi daha güzeller, daha sağlamlar. Ama görüntü olarak fena değil. Yani ikisi de kullanılır. Şimdi kordonları da bir kenara çekiyorum. Şarj cihazını da size göstereceğim. Daha sonra saate geleceğiz. Şimdi şarj cihazımız bildiğimiz şöyle bir ucu tip A standart USB girişimiz. Diğer uçta böyle bilmeyenler için göstereyim. Manyetik şarj aletimiz. Bunu da mesela unutmayın, bazıları unutuyor. Şurada bak çok ince bir jelatin var. Bak şunu çıkartın. Bunu çıkartmazsanız saatiniz hem şarj almaz hem de sağlıklı bir şarj işlemi gerçekleştiremezsiniz. Mutlaka onu çıkarın. Bunlar yaklaşık böyle 1 metre civarında kordon. Malzeme kalitesi de öyle orta kalite yani, replika sonuçta, bir şey beklemeyin ama tabii ki de saatinizi güzel bir şekilde şarj ediyor. Bak bir tane daha mesela jelatini şöyle alttan da çıkarttık mı şarj cihazımızda başka yapacağınız bir işlem kalmıyor. Şimdi bunu da kenara alıyorum. Evet, burada bu ateş ediyor direkt. Hemen çıkartalım. Kutuyla işimiz kalmadı. Bunu da gönderelim. Her saat açılış videomda yapmaya şunu bayılıyorum bak şimdi. Of. Buz gibi. Buz. Evet, an itibariyle HK serisinin en son kozu olan en iyi Apple Watch Ultra 2 replikası diye geçiyor. Bakalım, ben de gerçekten merak ediyorum. Şimdi şöyle saate bakacak olursa 49 mm'lik kasamızın içinde AMOLED ekran bizi karşılıyor. Biliyorsunuz demin de belirttiğim gibi birebir gerçek Apple Watch Ultra 2'lerdeki gibi aynı kasa ve ekran oranlarına sahip. Saatimizi şöyle bir yana çevirdiğimizde hemen sağ tarafta crown tekerimiz, mikrofonumuz, yan tarafta eylem tuşlarımızdan biri. Bu kısmında yani yan tarafında gerçeğiyle birebir yapmışlar. Diğer yana çevirdiğimizde burada Apple Watch Ultra'da alıştığımız turuncu tuşumuz. Bak şu turuncu tuşun rengine kadar, hoparlör çıkışlarına kadar, deliklerine kadar, yemin ediyorum aynı yapmışlar. Pes diyorum. Şimdi altına baktığımızda, tabii ki alta bakmadan önce deminki şarj aletinde olan jetin bak burada da var. Mutlaka şunu da çıkartmayı unutmayın. Eğer bunu çıkartmazsanız saatiniz sağlık uygulamaları kesinlikle doğru çalışmaz ve şarj alma işlemi yine düzgün bir şekilde gerçekleşmez. Bu jetinleri unutan çok kişi oluyor. Daha sonra saatlerim çalışmıyor diyor. O yüzden saatte sıkıntı yok. Mutlaka bunu da es geçmeyin. İsterseniz buradaki şu küçük etiket hologramını da kaldırabilirsiniz. Onu da çıkartıyorum ben. Evet, şimdi saatimizin alt kısmına bakabiliriz. Bak yine gerçek Apple Watch Ultra 2'ne örnek vereceğim. Üstte ve altta gördüğünüz kordon kilitleri, vidalama sistemi bak dörtlü ve aynı şekilde. Bu Çinliler aynısını yapmaya başladılar ve gitgide daha da çok benzetmeye başladılar. Bak şöyle elime aldığımdaki ağırlık, şu hissiyat, yani sanki şöyle bir 20-25 bin liralık bir akıllı saat tutuyormuş premium hissiyatı iliklerinize kadar hissettiriyor. Bak sıfır abartma. Alanlar zaten beni şu an anlayacaktır. Şimdi size ben şu an ne göstereceğim biliyor musunuz? Bazı beni takip eden arkadaşlar abi kordonu takamıyoruz, yanlış oluyor ya da yerine oturmuyor falan diye bayağı bir soruyorlardı bana. Hemen kordon takmayı bilmeyen veya nasıl takılacağını öğrenmek isteyenler için göstereceğim kısaca. Bakın saatimizin burasında görüyorsunuz bir köprü var. Şöyle çevireyim. Siz hangisini takayım, hangisini istiyorsunuz? Bence siz şunu takın diyorsunuz. Bana sanki öyle geldi değil mi? O yüzden sizi kırmayacağım. Zaten ben de bu rengi çok sevdim. Bak köprüye ucunu sokuyorsunuz. Hafifçe bastırarak iteliyorsunuz ve direkt oturuyor. Sağa sola yapsanız bile kesinlikle yerinden oynamıyor. Aynı şekilde burayı da yapıyorsunuz. Buradan da böyle bastırdınız mı dediğim gibi hayatta yerini oynamıyor ve sapasağlam duruyorlar. Çıkartacağınız zaman da buradaki kordon kilidine bastırıp kayışınızı bak şöyle yana doğru sıyırıyorsunuz. Zaten bak çıkmaya başladı. O yüzden tekrar koyalım. Yani çıkarması ve takması gayet basit. Eğer doğru işlem yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bir takalım kolumuza. Bak takma işleminde böyle kolunuza geçiriyorsunuz. Bileğinizin ayarına göre sıkıyorsunuz. Şuradaki küçük mandalı ayarlayıp böyle hemen buradaki köprülere takıyorsunuz ve işlem bu kadar. Baksana ya, şu duruşa bakar mısın ya? Bak yemin ediyorum, eğer Apple Store'a gitmezseniz veya bu saati alıp da bir Apple uzmanı kurcalamazsa tasarım olarak dışarıdan görenin anlaması gerçekten imkansız. Saatin kordonundan tut, yandaki eylem düğmelerinden tut, dijital crown'dan tut, kasasına kadar, hatta neredeyse ağırlığına kadar şu Çinliler yine yapmışlar diyorum. Şimdi saat kutusunun içine neler çıkıyor? Gelin bir son kez bakalım. Bir adet replika Apple Watch Ultra 2'ye ait kitapçığımız, bir adet manyetik şarj aletimiz, 2 adet saat kordonumuz ve bir adet de replika Apple Watch Ultra 2 kasamız çıkıyor. Şimdi sormak için biliyorum daha erken ama
Ne düşünüyorsunuz? Yani tamam, özelliklerini tabii ki de daha tam göstermedim ama tasarım olarak fikirleriniz neler? Bakın hemen şu an 2 dakikalığında bir durdurun, aşağıda yorumlarda bir fikrinizi belirtin. Yani fikirlerinizi merak etmiyorum değil. Çünkü çok orijinaline yakın bir saat incelediğim için, bir de şu an en popüler bir replika akıllı saat olduğundan dolayı bakalım görüşleriniz neler? Şimdi bu saati aldınız, aynen şöyle bir kolunuza taktınız. Bakar mısın şu görüntüye ya? Ateş etmiyor mu hakikaten? Neyse, ne diyordum? Saati aldınız, kutusunu açtınız. Peki şimdi ne olacak? Telefon uygulamasını nasıl yükleyeceğiz? Nasıl kullanacağız? Daha da ötesi, bu saati nasıl kullanacağız? Ve özellikleri neler? Hadi gelin hepsini size detaylı bir şekilde anlatayım. Evet, şimdi saatimiz elimizde. İlk önce akıllı saatimizi açmak için hemen yandaki crown tekerimize elimizi basılı tutuyoruz. Evet, welcome diye bir ekranımız bizi karşılıyor. Zaten saat hemen 3-4 saniye içinde açılıyor. Şimdi karşımıza çıkan ekran, biliyorsunuz ki gerçek Apple Watch Ultra 2'deki duvar kağıdı bizi karşılıyor. Şimdi saatin arayüzüne nasıl kullanıldığına geçeceğim. Fakat ilk önce gelin isterseniz bu saat telefonumuzu nasıl kuracağız ve telefon uygulamasını nasıl kullanacağız? İlk önce bir ona bakalım, değil mi? Şimdi telefonumuz burada. iOS veya Android hiç fark etmez. Buraya arama kısmına Wear Fit Pro yazıyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için hemen bende çıkıyor. Buradan indirmediyseniz indiriyorsunuz. Ben dediğim gibi indirdiğim için hemen direkt uygulamayı açıyorum. Evet, şu an uygulamayı açtık. Şimdi saati kurmak için sağ alt tarafta ekipman var. Ekipmana tıklıyorsunuz. Buradan cihaz ekliyoruz. Bluetooth açmamızı söylüyor. Buradan Bluetooth'umuzu açacağız. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Şimdi bakın alt tarafta çıkacak cihazımız. HK9 Ultra 2 burada çıktı. Buraya basıyorsunuz. Cihaz şu an bağlanacak Bluetooth'ta. Evet, ve bağlandı yazısını görüyorsunuz. Şimdi tekrar uygulamamıza geri dönüyoruz. Döndükten sonra demek gösterdiğim cihaz ekleye tıklıyorsunuz. Reklam çıkıyor. Hemen bunu geçeceğiz. Evet, HK9 Ultra 2'yi tarama işlemi gerçekleştirdi. Buradan çıkan simgeye bağlan diyorsunuz. Evet, şu an saatimize bağlanıyor. Buradan bir eşleme isteği geldi. Şöyle göstereyim size. Buradan tik diyorsunuz ve buradan da telefonunuzdan eşle diyorsunuz. Bunu anladım diyorsunuz. Gerçekleştirmek diyorsunuz ve şu andan itibaren saatinizde şu an telefonunuz senkronize oluyor. HK9 Ultra 2 iPhone bildiriminizi alsın mı diyor. İzin ver diyorsunuz. Aşağıda güncelleme var. İsterseniz buradan güncelleyebilirsiniz. Hatta ben de şu an bir güncelleyeyim. Yine reklam çıktı. Kapatıyoruz. Şu an yeni gelen güncellemedeki yenilikleri gösteriyor. İndir deyin. Buradan indiriyor. Şu an güncelleme saatimize iniyor. %49.50. Bayağı bir hızlı gidiyor. HK serisi dediğim gibi bu çok akıcı ve çok hızlı. Yani her konuda. Uçak gibi yapmışlar vallahi. Evet, tekrar bir yüklemeye geçti. Bu da bizim sürüm numaramız. Dosya boyutu yaklaşık 2322 KB. Yayınlanma tarihi de 2023'ün 10. ayın 10'unda yayınlanmış. Sabah 10.30'da. 10.36'da yani. Şu andan itibaren artık hem uygulamamız hem de saatimiz en güncel sürümünde. Yalnız saatinizi tekrar yeniden açmanız gerekiyor. Evet, yeniden geldi ekranımız welcome diye. Şu andan itibaren artık uygulamamızda, saatimizde en yeni özellikleri kullanmamız için güncellendi. Şimdi saat tekrar bir arkaya koyuyorum. Telefonumuzdan devam edelim. Şimdi ilk önce uygulamada üst tarafta gördüğünüz gibi HK9 Ultra 2 diyor. Bağlandığını buradan görebilirsiniz. Şu an saatimizin şarjı da %61. Böyle tıkladığınızda yine reklam, çok reklam giriyor ya. Burada HK9 Ultra 2 yazıyor. Burada da aygıtın versiyonu detaylı bir şekilde belirtmişler. Bakın, isterseniz uygulama üzerinden buradan da kalorinize, attığınız adıma, günlük attığınız mesafeye ulaşabiliyorsunuz kısa yol olarak. Hemen aşağıya geldiğimizde burada saatimizin, bu arada var ya bakın, çok reklam çıkıyor. İnanılmaz yani, çok kötü olmuş bak. Bu uygulama böyle değil de inanılmaz kötü olmuş artık. Yazık, mahvetmişti uygulamayı. Her neyse, mesela burada baktığımızda $0.99 olarak görüyorsunuz bazılarını. Bunlar paralı oluyor yani, $1. Eğer ücretsiz bakıyorsanız da şöyle aşağılara ineyim. Burada altında yüklenmedi yazanların hepsi ücretsiz oluyor. Bu arada şöyle New'e tıklattığınızda yeni duvar kağıtları da var. Böyle çeşitli. Bayağı bir duvar kağıdı var. Bak, bunlar hepsi mesela ücretsiz. Bir geri gideyim. Burada saatinizin masa üstünde tüm verilerinizi görmek istiyorsanız bunlardan birini indirebilirsiniz. Güzel yani, bayağı bir arayüz var. Dilediğinizi istediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Geri gidelim. Burada menü duvar kağıdı yazıyor. Buraya tıklattığımızda yine reklamımız girdi. Şimdi bakın, buradaki olay da, buradaki bunlardan birini arayüz olarak menünüze koyabiliyorsunuz. Grafik kılavuzu var. Burada bildirim. Bunu mutlaka açılı olarak işaretleyin, yoksa hiçbir şekilde bildirim almazsınız. Burada uygulama pazarı var. Sık görüşenlere geldiğimizde buradan telefonunuzdan tam 500 kişiyi senkronize edebiliyorsunuz ve onlarla saat üzerinden görüşme sağlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Özel saat yüzü, güzel seçenekler getirmişler. Burada cüzdanımız var. Buradan isterseniz kart listesi oluşturabiliyorsunuz. Sağlık atölyesine geldiğimizde hareketsizlik, su içme, kalp atışı, uzak görünüm, egzersiz,
telsiz, ilaç alma, okuma, seyahat gibi yeni eklenmiş tüm hatırlatıcılara ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz buradan saatlerin dakikalarını kurup o zaman aralığında size saatinizin bildirim göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir sağlık uygulaması olmuş. Hava durum bildirim. Buradan hava durumu ayarlayabiliyorsunuz. Kart çantanızdan kartlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Alarmınızı kurabiliyorsunuz. Bir fotoğraf çekim var. Tıklattığımızda saatimize şöyle bir sanal deklanşör geliyor. Bak şimdi buna basacağım. Bak, fotoğraf çekti. Bir daha basıyorum. Bir daha fotoğraf çekti. Yani uzaktan kumanda gibi bunu kullanarak telefonunuzdan o an uzaktaysanız veya arkadaşlarınızla kendinizi çekiyorsanız, bak şöyle mesela tekrar bastım, hop çekti. Daha sonra telefonunuzun albümüne gidip çektiğiniz fotoğraflara ulaşabiliyorsunuz. Evet, gayet güzel bence, yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Burada Saatable var. Saatable'a tıklattığımızda bak I'm here diyor bak. Bak neler yapıyor, görüyor musun? Bak tekrar duymanız için basacağım. Saat şöyle bir mikrofona yaklaştırayım. Bak tekrar basıyorum. I'm here. Bak. I'm here. I'm here diyerek saatiniz ben buradayım bir yere gitmedim diye size bir bildirim yolluyor. Güzel, fena değil, güzel olmuş. Burada komentte yine saatinize duvar kağıtları ekleyebiliyorsunuz. İster hareketli ister hareketsiz duvar kağıtları ekleyebiliyorsunuz. Burada günlük hatırlatma, saatlik nokta ölçümü, saat uyandırma, zaman ayarlaması, 12 saatlik bilim, kalp uyarı bildirimi, endişelenme, uyku tarzı, fiziksel eğitim gibi sağlık uygulamalarına ulaşabiliyorsunuz. Müziğe geldiğinizde bakım önemli. Mesela telefonunuza yüklediğiniz MP3 veya WAV dosyalarını saatinize atıp telefondan bağımsız olmak üzere saat üzerindeki bellekten direkt olarak dinleyebiliyorsunuz. Yani telefonunuzdaki müziği değil de saatinizdeki müziği rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Bu da yeni gelen bir özellik. Bu da bomba olmuş. Onun dışında buradan güncelleyebiliyorsunuz. Fabrika ayarlarına döndürebiliyorsunuz. Burada tekrar cihaz bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. En aşağıdan da isterseniz cihazı silebiliyorsunuz. Şimdi MicroLife'a gelelim, aşağıdaki. Günlük burada burç yorumlarına, burcunuzun resmine, duvar kağıtlarına veya onun dışında oyunlar, internet, software yüklemelerine veya finans bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi çok güzel uygulaması var ama maalesef reklamları çok koymuşlar. Bakalım inşallah kaldırırlar. Egzersize geldiğinizde bir Fit Pro hareket ve fitness etkinliğinize erişmek istiyor diyor. Tamam diyorsunuz. Buradan günlük yaptığınız aktivitelere detaylı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Açık koşu, iç mekan koşusu, plan, bak üstte yazıyor falan. Buralarda hepsine böyle resimli bir şekilde isterseniz videolarda izleyebiliyorsunuz. Bilmiyorum kaç kişi bunlara dikkat ediyor ama yani adamlar koymuşlar. Ana sayfamızda da saatteki bazı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Nefes alma egzersizleri, derin uykudayken bir müzik çalabiliyorsunuz. Burada tekrar grafiksel şekilde etkinlik saatlerinizde, çalışma uzunluğunuza, aktivitenize ulaşabiliyorsunuz. Duvar kağıtları, uyku takip etme, hedef başarısı, kalp sağlığı, kan basıncı, kilo yönetimi, kandaki oksijen, kan şekeri, solunum hızı, yorgunluk, fizyolojik döngü gibi tüm sağlık uygulamalarında buradan çok detaylı bir şekilde bu uygulama sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Evet, bunlardan başka da uygulamamızda başka bir şey yok. Yani bir replikaya göre bayağı bir şey koymamışlar mı yani? Bence bayağı başarılı olmuş uygulamaları. Şimdi artık uygulamamızı kapatıyorum. Telefonumuzu da şöyle bir köşeye çekeceğim ve artık saatimizin arayüzünü inceleyebiliriz. Evet, şimdi saatimiz tekrar elimizde. İlk önce yandaki kram tekerine elimizi bir kez bastığımızda menümüz bizi karşılıyor. İsterseniz kram tekerine şöyle döndürdüğünüzde menü yakınlaşıyor. İsterseniz de geri doğru yaptığınızda menü böyle uzaklaşıyor. Kram tekerimize ilk kez tıklattığımızda menümüz böyle liste halinde karşımıza çıkıyor. Demin size gösterdiğim hareketli duvar kağıtlarında bak burada şu an dünya böyle dönüyor. Arayüz olarak da istediğinizi ekleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten sevdiğim özelliklerinden biri oldu benim bu. Tekrar bastığımızda menümüz böyle kutucuklar halinde bizi karşılıyor. Tekrar ilk kez tıklattığımızda bu sefer de çembersel bir şekilde ve çok akıcı bir halde böyle menümüz var. Tekrar ilk kez tıklattığımızda yine petek menü ama bu sefer daha yakınlaştırılmış hali. Son kez tekrar ilk kez tıklatıyoruz. Evet, bu da orijinal Apple Watch'larda olan petek menümüze bizi aktarıyor. Şu akıcılığa bakar mısın? Bak. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama şu akıcılığa bak. Gram kasmıyor ve çok hızlı. İşte AK serisinin farkı burada. Ben tekrar tıklatacağım. Bu şekilde liste halinde olması çok daha iyi. Şimdi menümüzün üstünde mağaza uygulamaları var. Burada isterseniz mesela oyun indirebiliyorsunuz. Uçak savaşı var. Şu an tabii ki fazla seçenekleri yok. Uygulama çünkü daha yeni olduğu için yeni geliştiriyor. Burada bir tanecik oyun var. Bunu keyfinize göre indirebilirsiniz. Yerel müziğe geldiğimizde demin size bahsettiğim yerel müzik, yani telefonunuzdan bağımsız çalan, saatinize kaydettiğiniz müzikleri çalabiliyor. Şimdi bir tanesini açacağım ama telif yememek için fazla açık tutmayacağım. Bastığımda böyle müziğimiz saat üzerinde çalıyor. Şu an hiç telefonla alakam yok mesela. Buraya direkt yüklenen müzik çalıyor. Atlatalım. Böyle.
Bu şekilde saatimiz üzerinden çalabiliyoruz. Bu replika saatlere gelen en iyi özelliklerinden biri. Ben bu özelliği çok sevdim mesela. Ondan sonra sesli notlar var. Birazdan test aşamalarında bu sesli notlardan bir ses kaydı yapacağım ve size daha detaylı bir şekilde ses kalitenizi nasıl çekiyor, nasıl size aktarıyor onu size göstereceğim. O yüzden şu anlık bunu es geçiyorum. Bu sesli not özelliği de yine bu replika saatleri yeni gelen özelliklerinden biri. Bence bu da başarılı gibi gözüküyor. Bakalım kalitesi nasıl, değil mi? ChatGPT var bak. Fakat şu an Türkiye'de sanırım sağlıklı çalışmıyor. Güncellemeler düzelecektir. Buraya akıllı cevaba bastığınızda, tekrar bastığımızda hello, how are you deyip tamam diyorsunuz. Şu an mesela Bluetooth bağlantım olduğu halde, saat eşleştiği halde böyle bir hata veriyor. Dediğim gibi güncellemelerle düzelecektir. Bu sorunun düzeleceğinden bahsediyor. Hemen aşağısında akıllı not var. Kalp atışı ölçümümüz var. Kan basıncı ölçümümüz var. Kan oksijen ölçümümüz var. Egzersize geldiğimizde bakın bu saatte en sevdiğim yerlerden biri. Artık iyice kendilerini aştılar. Bildiğiniz gerçek insanları koymuşlar. Animasyon olarak bildiğiniz gerçek Apple Watch Ultra 2 sanki elimde varmış gibi adamlar buraya bütün görüntüleri koymuşlar. Bakalım neler varmış. Kapalı alan koşusu, açık alan koşusu, kapalı alan bisiklet, dış mekan bisiklet, hızlı yürüyüş, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, futbol, badminton, basketbol, serbest egzersiz ve daha fazla egzersiz gibi envai çeşit buraya egzersiz seçeneklerimizi koymuşlar. Diyelim ki biz bugün ne yapacağız? Hızlı yürüyüş yapacağız. Tıklattım. Evet. Geri sayım şeklinde böyle başlatıyor. Başlar başlamaz burada aşağı doğru elimizi sürüklediğimizde detaylı bir şekilde size anlık kalorinizi, adımınızı, kilometrenizi, dakikanızı ve kilometre sayınız karşınıza çıkıyor. Elimizi sağdan sola ittirdiğimizde isterseniz buradan yürüyüşünüzü durdurabiliyorsunuz. İsterseniz komple çıkabiliyorsunuz. İsterseniz ekranı kilitleyebiliyorsunuz. İsterseniz de akıllı hatırlatmayı buradan açabiliyorsunuz. Sağdan sola ittirdiğimizde ise burada da bizi yerel müzikleri aktarıyor. Yani spor esnasında müzik dinlemeniz için size aslında burada bir kıyak yapmışlar. Güzel de bir özellik olmuş kısa yol açısından. Evet, şimdi diyelim ki yürüyüşümüz bitiyor. Çarpıya basıyorsunuz, tik yapıyorsunuz ve buradan çıkabiliyorsunuz. Geri gidelim. Bakın şu saatlerde sevmediğim özelliklerden biri de giriyorsunuz ya bu uygulamaya. Tekrar geri gittiğinizde sizi en yukarıdan başlatıyor. Yani şu kaldığınız yerden değil de en yukarı tekrar geri dönüyorsunuz. Bu kısmını mesela ben pek sevmiyorum. Yani tamam çok büyük bir kayıp değil ama yani niye olmasın? Burada egzersizin altında uyku düzeninizi kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu da bir sağlık uygulaması. Burada mesela stres gelmiş. Stresinizi ölçüyormuş. Bilmiyorum, bunu sonra test aşamalarında bir deneyeceğim bakalım neymiş, nasıl oluyormuş. Aktivite kaydınız. Buradan aktivitenize çok hoş bir animasyonlu bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bayağı bir güzel yapmışlar yalnız ha arayüzünü, yani şu sağlık uygulamalarının. Bakar mısın? Bak. Şuradan geçişteki akıcılığa bak. Bak. Hiç kasmıyor. Bakar mısın? Yani AK serisi tabii. Yani normal. Tekrar gidelim. Şimdi aktivite kaydının hemen aşağısında telefon var. Şimdi bu telefondan biliyorsunuz ki saat üzerinden görüşme yapıyorsunuz. Birazdan zaten canlı görüşme yapacağım, göstereceğim size. Buradan son arayan kişilere ulaşabiliyorsunuz eğer aramalarınız varsa. Burada rehberden uygulama üzerinden kaydettiğiniz kişilere ulaşabiliyorsunuz ve isterseniz tabii ki buradan arayabiliyorsunuz. Klavyeye geldiğimizde buradan da saat üzerinden herhangi bir yeri arama yapacaksanız bu şekilde yazabiliyorsunuz ve araya bastığınızda arama yapabiliyorsunuz. Yani şöyle size bir göstereyim. Eskiden bir 118 numarası vardı. Hadi oraya arayayım mesela. Çıkmayacak ama yine de size göstermek için şöyle bir sesini arayayım. Evet. Bak. Duyuyor musunuz? Böylece arama yapmış oluyorsunuz. Evet, kapatalım. Bunu kapatıyorsunuz bu arada. Baya bir bangır bangır ses çıkıyor. Evet, geri gidiyoruz. Yani 4 dörtlük saat yapmışlar. Orijinal saatlerde olmayan şeyleri koymuş adamlar. Helal olsun. Buradan hava durumuna ulaşabiliyorsunuz. Alarmı kurabiliyorsunuz. Nefes alma egzersizi var. Demin size gösterdiğim fotoğraf çekme özelliğimiz var. Burada da telefonu bul var. Telefonunuz bağlı olduğunda veya telefonunuzu kaybettiğinizde telefonunuza sinyal oluyor. Burada mesajlarımız var. Gelen SMS'leri, yazılı olarak bildirimleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. İşte bak mesela hep buraya atıyor. Tekrar aşağı inmek zorunda kalıyoruz. Aşağısında takvimimiz var. Burada ayarlar var. Buradan ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Birazdan size buradan birkaç tüyo vereceğim. O yüzden şimdi burayı geçiyorum. Ayarla ulaştıktan sonra altında bir oyunumuz var. Bakalım. Şu ara uçuşu var. Snappy Bird oyunu. Hemen şöyle bir göstereyim. Buradaki mantık, çarpmamaya çalışıyorsunuz. Şöyle. Evet. Yani düşünmüşler, sonuçta bir oyun koymuşlar. Hani isteyenler için oynayabilirsiniz. Çarpayım bir yere de artık dur öleyim. Fazla uzatmayayım. Hadi öl. Yani güzel. Burada da zar atma oyunumuz var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz aldığınızda. Sesli asistanımız var. Onun aşağısında sayacımız var. Hesap makinemiz var. Şu su boşaltma olayını ne biliyor musunuz? Saatinize bir su kaçtığında şuraya basıyorsunuz. Bak. Şu sesle içine kaçan suyu boşaltıyormuş. Daha sonra böyle
Saatinizi sallayın diyor. Böyle sallıyorsunuz. Bu şekilde titreşim ve ses vererek içine kaçan suyu temizliyormuş. Öyle bir iddiası var. Altta kronometremiz var. Uyarı alarmı var. Sesli asistanımıza buna ulaşabiliyorsunuz. Şurada video uzaktan kontrol var. Buraya tıklattığımızda olay şu. Bak şimdi mesela benim burada videom oynuyor. Buradan böyle sesini kısabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Bak sesini açtım videonun. Şu an tekrar kısıyorum. Durdurabiliyorsunuz, like atabiliyorsunuz, bir sonraki videoya geçebiliyorsunuz ve uzaktan kumanda şeklinde telefonunuzdaki videoyu, müziği buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir uygulama olmuş bence yani. Tekrar telefonumuzu götürelim. Aşağıda pusulamız var. Bir pusulaya bakalım. Saat şöyle bir dans ettirelim. Evet, pusulamız geldi. Hiç kasma, donma yok. Gayet stabil çalışıyor. Evet, bu da pusulamız. Geriye gidelim. Tekrar artık aşağı iniyoruz. Fazla da bir şey kalmadı zaten. Pusulanın aşağısında kartviz klasörümüz var. Cüzdanımız var. Kan şekeri ölçme var. Ben ve O'ya tıklattığınızda uygulama üzerinden GPS'te nerede olduğunuza, kendi konumuza ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya direkt basarsam benim konumum şak diye çıkacak. O yüzden artık taktiğinize kalmış ki oraya basmıyorum. Nefes alma egzersizi var. Burada nefes alma hızınızı kontrol edebiliyorsunuz. Burada da son olarak bir tane uçak savaşı oyunumuz var. Şu en altta da uygulama görünümü var. Buraya tıklattığınızda bize böyle kısa yol olarak nasıl görmek isterseniz diye soruyor. Menüyü. Deminki size gösterdiğim muhabbet. Yani kadrana çift tıklamıyorsunuz da buradan seçiyorsunuz. Ben tabii ki de şu an tekrar liste halinde kalacağım. Evet, menümüzden böyle çıkıyoruz. Bakın şimdi saat kadranlarını size göstereceğim. Orijinal Apple Watch Ultra 2'de kadranımız var. Böyle tek tıklayınca rengi değişiyor. Basılı tutuyoruz. Buradan kadranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Şu da gerçek Apple Watch Ultra serisinde olan bir kadran. Çok güzel, baksana. Bayağı bir güzel yapmışlar. Eğer bunun rengini değiştirmek isterseniz düzenleye basıyorsunuz. Gram tekerinde böyle renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu seçelim. Basıyorsunuz. Tekrar buradan karşımıza bu şekilde animasyonlu bir halde çıkıyor. Basılı tutuyorsunuz. Diğer kadranımıza geçelim. Burada dünya figürümüz var. Animasyonlu bir şekilde bu da. Güzel dönüyor ve gayet net. Yani görüyor musunuz? Aşağıda tarihi gösteriyor. Günümüzü, dijital bir şekilde saatimizi. Başarılı. Bak bastığınızda böyle meteorlar, yıldızlar düşüyor artık kafanıza. Bastıkça daha çok geliyor. Burada kedi tonumuz var. Kedimizin üstüne şöyle bastığımızda kedi bayılıyor. Bayılttık kediyi. Tekrar basayım. Bir tokat daha. Gitti. Kedi mefta. Bunu isterseniz seçebilirsiniz. Kadran olarak burada böyle rengarenk, güzel animasyonlu bir şekilde saat kadranımız var. Burada orijinal Apple Watch Ultra'da olan en sevdiğim kadranlardan biri. Bastığınızda değişiyor. Böyle rengi de değişiyor. Birebir yapmışlar, bak yemin ediyorum sana, birebir yapmışlar. Böyle bir şey olamaz. Hala inanamıyorum yani. Görüntü olarak birebir. Tekrar basalım. Başka bir kadrana geçiyoruz. Buradan da masa üstünde tüm verilerinizi kontrol edebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Kalorinizi, kilometrenizi. Ben yürüyüş esnasında bunu çok seviyorum. Bazen hatta kullanıyorum. Son olarak da şurada 2 tane kaldı galiba. Bu da animasyonlu bir kadranımız. Gayet güzel, değil mi? Canlı ve çok akıcı, yani çok akıcı, inanılmaz. Allah yanılmaz. Bu da böyle All Watch Face diye bir duvar kağıdımız. Yani içindeki uygulamanın özelliğinin duvar kağıdını yapmışlar. Evet, kadranlarımız bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saat kadranımız var. Eğer telefon üzerinden uygulamadan bir kadran indirecekseniz bir tanesini, sondakini siliyor. Haberiniz olsun. Yani 10. olarak eklemiyor. En son indirdiğiniz kadranı direkt siliyor. Şimdi yandaki turuncu tuşa bastığımızda egzersizlerimize kısa yol olarak ulaşabiliyoruz. İsterseniz buraya başka bir görev de atayabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Ama egzersizde kalması daha iyi. Sağdaki buradaki tuşumuza bastığımızda bizi buradan hızlı kartları, yani hızlı menüyü yönlendiriyor. Burada Bluetooth'unuz mutlaka açık olsun. Bu açık olmazsa hiçbir şekilde görüşme yapamazsınız. Görüşme alamazsınız. Bunu mutlaka açmayı unutmayın. Burada bileğinizi çevirdiğinizde saatinizin aktif olmasını sağlıyor. Bunu eğer kapatırsanız bu hareketi yaptığınızda saatiniz uyanmaz. Bu da artık saati çöp yapar yani, değil mi? Artık onu da yani açık bırakın bir zahmet. Sol tarafta %44 şarjımızın kaldığını gösteriyor. Buraya bastığımızda ekranınız hiçbir şekilde kapanmıyor. Açık ekran olarak kalıyor. Bu da saatinizin pilini sömürecektir. Burada gece modumuz var. Buraya bastığımızda cihazın uygulamasını buradan indirebiliyorsunuz, okutabiliyorsunuz. Burada ayarlarımız var. Buradan telefonu bul uygulaması var. Burada ChatGPT'miz var. Buradan sesli notlara ulaşabiliyorsunuz. Hemen aşağıya sürüklediğimizde düzenleye bastığınızda buradaki hızlı kartlarımıza, yani şimdi baktığımız hızlı kartlara şu aşağıdaki uygulamalardan birinde ekleyebiliyorsunuz. Hani iPhone'lardaki gibi kontrol paneli var ya, onun gibi. Buradan aşağıdakilerden yukarı aktarabiliyorsunuz kolay ulaşım açısından. Bir ayarlara geleyim, size göstereyim. Kişisel bilgileriniz burada var. Buradan bildirimlerden bildirim seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Bayağı bir adamlar koymuşlar içine menü seçenekleri. G'le tıklattığınızda hakkında dil ayarı, telefon bağlantısı, fabrika ayarları, yeniden başlat, kapat gibi seçenekle ulaşabiliyorsunuz. Rahatsız etme modu var. Ekran ve parlaklık var. Buraya tıklattığımızda kesinlikle mesela parlaklığınızı bu şekilde kullanmayın. Bataryanızı sömürür.
Böyle tek çizgi her zaman iyidir. Eğer dışarıda güneşteyseniz arttırabilirsiniz. Ekranı kapat var. Buradan çeşitli menü seçeneklerine parlaklıkla ilgili ulaşabiliyorsunuz. Ekran uyandırma, ekran kapanma süresi. Şu an ben 30 saniye aldım ki size gösteriyorum diye. Yoksa 5 saniyede falan tutuyorum. Siz de öyle yapın. Ses ve dokunmaya geldiğinizde medya sesi, bunu fullleyin. Yani gelen çağrılar, bildirimler ve video, müzik hepsi şu an tabii ki bu en sonda olsun. Arayan zil sesi, dokunma uyarısı, diğer seçeneklere buradan ulaşabiliyorsunuz. LGS kontrolü açtığınızda bak şu olay ne biliyor musun? Bunu açınca sizi birisi arıyor ya, kolunuzu 2 kez şöyle çağrıyı cevaplıyorsunuz. Tekrar böyle 2 kez sonlandırıyorsunuz. LGS dediği olay o. Geri kalmamışlar. Biz de bir şey yapalım demişler. Bu şekilde bir çözüm sunmuşlar. Güzel, yine de kötü değil. Bana göre yani bir replika saate göre hiç de kötü değil. Yani haksız mıyım? Burada saatinize panola koyuyorsunuz. Bak şurada tuş tanımı var. Demin size söylediğim olay. Yan tuş tanımına bastığınızda tek tıkla var. Buraya tek tıkladığınızda egzersize ulaşıyorsunuz. Eğer siz bunu egzersiz değil de başka bir şey istiyorsanız kalp atışı, kan basıncı, kan oksijeni, uyku modu, stres, aktivite kaydı, telefon, sesli asistan, yerel müzik, hava durumu gibi buraya yan tuşa istediğiniz görevi atıyorsunuz ve kısa yol olarak oradan da ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde alt tuş tanımından da yararlanabiliyorsunuz. Buradan pilinizi, pil döngünüzü kontrol edebiliyorsunuz. Buradan saatinizin ayarını yapabiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde tekrar. Buradan uykunuz, egzersiziniz, kalp atışınız. Buradan menü teması var. Mesela dinamik ada. Bunu açtığınızda hani bu iPhone'lardaki gibi dinamik ada kontrolü sağlamışlar. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Benim şu an iPhone üzerinde dinamik adamız burada. Bak şuradaki dinamik adadan bahsediyor. Buradakini yine çakmasını yapmışlar. Bakalım test aşamasında buna da bakacağım. Ne kadar sağlıklı çalışıyor. O yüzden şu an göstermeyeceğim. İkinci ekran ayarlarımız var. Sağlık uyarılarımız var. Tasarruf modu var. Yine iPhone'larda kullandığımız biliyorsunuz güç tasarruf modu gibi bir şey. Tabi bunu açtığınızda çeşitli şeyleri kısacaktır. Yani ekran parlaklığından tut diğer özelliklere kadar biraz daha size tasarruf ettirecektir. Tabii ki de pilden de tasarruf edeceksiniz ama ben şu anlık açmadım. Ama açabilirim. Hani çok yoğun kullanıyorsanız açmanızı tavsiye ederim. Çok aman bir kayıp yaşamazsınız. En aşağıda yardım kılavuzumuz. Buradan da çıkıyoruz. Başka bir şey yok. Elimizi aşağıdan yukarı ittirdiğimizde widgetler halinde size egzersizlerinizi, uyku düzeninizi, alarmınızı, sayacınızı, kronometrenizi, ayarları ve diğer tüm bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Bak mesela bu görüntüler de hep yeni gelmiş ve bence gayet de güzel olmuş. Yukarıdan aşağı ittirdiğinizde buradan mesaj bildirimlerinize ulaşabiliyorsunuz. Soldan sağa ittirdiğinizde kalp atışınız, uyku düzeniniz, buradan böyle yerel müziğe falan ulaşabiliyorsunuz. Ve son olarak soldan sağa ittirdiğinizde buradan hızlı kart olarak ayarlarınıza, egzersizlerinize, pusularınıza falan ulaşabiliyorsunuz. Hava durumunuza, saatinizi, gününüzü, ayınızı buradan sol taraftan küçük kutucuklar halinde gösteriyor. Ve başka da bir şey saatimizde yok. Zaten artık ne olsun değil mi? Yani replika saatte artık ne olabilir? Tabii ki de son işlem olarak saatinizi kapatmak istediğinizde kram tekerimize basılı tutuyoruz elimizi. Burada bir seçenekler karşılıyor. Kapatmak için kaydır, uyarı alarmı, yeniden başlatmak için kaydır ve SOS acil arama olarak 4 tane seçenek sunmuşlar. Bunlardan birini kram tekerine basılı tutarak saat çalışırken ulaşabiliyorsunuz. Şu an bizim yapacağımız ne? Artık saatimizi kapatmak. See you again dedi ve saatimiz kapandı. Evet, saatimizin arayüzü ve kullanımı bu şekilde. Gayet basit ve işlevsel. Ben abartısız çok memnun kaldım. Evet, 1200 liraya, 1300 liraya bu saatte bu özellikleri kullanıp gösterdiklerimi yapabiliyorsunuz. Kafam rahat olsun. Orijinal bir saat alayım diyenler de olacaktır. Yani tabii ki bir orijinal bir saatin güvenilirliği, bir şey olduğunda iadesi, garantisi apayrı bir şey. Ama bu saatin de özelliklerini efsane yapmamışlar mı be kardeşim? Şimdi geliyoruz artık yavaş yavaş en çok sevdiğiniz bölümlere. Yani test aşamalarına. Dediğim gibi sizin için bu canavarın tüm testlerini yapmaya çalışacağım. Hatta direkt nereden başlayacağım biliyor musunuz? Saat üzerinden hemen telefonumdan bağlanıp sizlerle beraber canlı bir telefon görüşmesi yapacağım. Bakalım biriyle konuşurken sesimiz karşıya nasıl gidiyor veya karşı taraftan ses nasıl geliyor? Şöyle dediğim gibi canlı bir görelim değil mi? Evet, arıyorum. Biliyor. Merve ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, ben şu an çekimdeyim bak. HK9 Ultra 2'den arıyorum. Replika Apple Watch Ultra 2'den. Sesin nasıl geliyor? Yani nasıl? Yani uzaktan mı, buğulu mu, hani pürüzlü mü yoksa çok mu net? Telefonda konuşuyormuş gibi mi? Yani ofisten geldiği belli sesinin. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bir cızırtı, buğulanma falan gelmiyor. Net sesin. Bak seninki de çok net geliyor biliyor musun? Yani sanki böyle bir telefon ajisinden konuşuyormuşsun gibi. Hani şu an hatta tutuyormuşsun gibi, pardon. Anlaşılır olması iyi. Benim taktiği yapsana şöyle. Pazardan bir tekrar pazara kadar say bakayım bir. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. O zaman sesim iyi geldiğine göre demek ki görüşmede bir sorun yok. Yok, sorun yok. Benim de iyi geliyorsa o zaman güzel. Tamamdır. Hadi teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam, kolay gelsin. Sana da görüşürüz. Evet.
Ne diyorsunuz bu işe? Sesimiz karşı tarafa hem net gidiyor hem de karşı taraftan sesiniz saate çok net gelebiliyor. Yani insan çok kararsız kalıyor. Bilemiyorum. Evet, tamam, buraya kadar her şey çok güzel. Peki şu Çinlilerin yaptığı bu saatin diğer özellikleri ne olacak? Onlar nasıl çalışıyor? Mesela ne kadar dayanıklı? Veya müzik performansı nasıl? Gecikme süreleri, şu çakma dynamic hali nasıl çalışıyor? Yoğun kullandığınızda ne kadar ısınıyor? Bir onlara da bakma zamanı geldi bence. Hadi isterseniz gelin diğer özelliklere bir göz atalım. Sesimi şu anda saatin ses kaydı bölümünden duyuyorsunuz. Ses kaydı yaptığınızda sesiniz saatten bu şekilde gelecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet, sesimi şu anda saat üzerinden duyuyorsunuz. Karşı taraftan saati aradığınızda ses akıllı saat üzerinden bu şekilde gelecektir. Tekrar bir sayım yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, sesimi şu anda akıllı saat üzerinden duyuyorsunuz. Akıllı saat ile karşı tarafa aradığınızda sesiniz karşı tarafta telefondan bu şekilde gelecektir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
şimdi artık sorabilirim. Ne düşünüyorsunuz? Tasarımı, özellikleri ve fiyat performans açısından düşünecek olursanız şu an düşünceleriniz neler? Lütfen tekrar söylüyorum, aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hatta birbirimizle bile bir fikir alışverişi yapabiliriz değil mi? Ve tabii ki de videoyu bitirmeden önce her videomda olduğu gibi şuraya bu saatin öne çıkan teknik özelliklerini koyuyorum. İsterseniz ayrıca oradan da bakabilirsiniz. Bakın, iOS ve Android cihazlarla sorunsuz çalışan 2.12 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan, ayrıca tabii ki de orijinal Apple Watch Ultra'daki gibi 49 mm'lik bir kasaya da sahip, çift çekirdekli, arama yapabiliyorsunuz, arama alabiliyorsunuz, full mesaj ve sosyal medya bildirimleri alabiliyorsunuz, kablosuz şarj özelliği bulunan Siri ve Google Asistan'a sahip, tasarım ve arayüz olarak gerçek Apple Watch Ultra 2'ye en çok benzeyen saatlerden birini bugün sizlerle beraber inceledim. Artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Umarım bu tarz saat arayanların, yani hem fiyat performans hem de bütçe dostu, bir markası olmayan ama özellikleri iyi olan saatleri araştırıp bakan bireylere umarım bu video yararlı olmuştur. Yani daha ne yapayım, size en detaylı incelemeyi sunmaya çalıştım. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer almak isterseniz açıklama kısmında bu saatin linklerini bırakıyorum. Oradan tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Ve tabii ki de eğer gerçekten bu video senin işine yaradıysa ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı, benzer içeriklerden hemen haberdar olmak için yanındaki bildirim çanını açmayı, eğer içinden geliyorsa mutlaka beğen tuşuna basmayı, video üstüne yorum yapıp aşağıda fikirlerinizi belirtip beni Telegram ve Instagram kanallarımdan takip ederseniz bal kaymak olur. Çünkü Telegram kanalında indirimli ürünleri paylaşıyorum size linklerini. Ayrıca Instagram adresimde de işinize yarayacak şeyler paylaşıyorum. Dedikten sonra artık ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.